Evet dostlar, Ziyaretçiler kanalındayız. Ziyaretçilerin video saatindeyiz. Biraz bağırıyorum, rüzgar var. Bu hafta neredeyiz? Bu hafta Mardin'deyiz. Şu an neredeyiz? Nusaybin'de. Gırnavaz Tepesi, Cin Tepesi'ndeyiz. Şimdi biraz sonra yürürken, görüntüleri alırken Nusaybin Cin Tepesi'nde ilgili dilim döndüğünce sizlere hikayeleri anlatacağım. Sevgili Emel Özur'un programına çıkmıştım. Cin Tepesi'nden bahsetmiştim. Orada birçok yorumda biz 7-8 nesildir Mardinliyiz. Sen yalan söylüyorsun. Mardin'de Gırnavaz Tepesi diye bir yer yok. Cin Tepesi diye bir yer yok diyenlere de inşallah bu video izlerler. Orada yaptıkları yorumları ve Mardinli olduklarından utanırlar. Çünkü burası 5. yüzyıldan beri var olan bir yer. Biraz sonra dolaşırken hikayelerini anlatacağız. Yorumlarınızda şunu yazıyorsunuz. Abi böyle yerlere, terk edilmiş yerlere yalnız git. Evet, mağaralara yanına mutlaka birilerini al ama çünkü yalnız olduğun zaman o enerjiyi daha hissediyoruz diye çok yazdınız. Ben de sözünüzü dinledim. Her hafta değişik yerlere, değişik efsaneler olan yerlere gitmeye gayret ediyorum. Sizler de sağ olun, var olun. Ziyaretçiler 34 Instagram adresimizden veya WhatsApp hattımızdan bizlere yazıyorsunuz. Ben de onları güzelce değerlendirip, araştırıp imkanım ve sağlığım el verdikçe sizlere güzel görüntüler, güzel videolar çekmek için gayret ediyorum. Sizler de lütfen videoları beğenmeyi unutmayın. Bu tarz videoları da sizlerden ricam dikkatli izleyip gözden kaçan ayrıntıları bize lütfen bildirin. Şimdi biraz sonra dolaşacağız arkadaşlar. Hikayesini anlatacağım. Belki birçoğunuz Gırnavaz Cin Tepesi'nin hikayesini biliyorsunuz. Şimdi yukarıda burada hasta olduğu o hastalarını getirip burada sabahlayan birkaç kişi var. Onları rahatsız etmemek adına yukarı çıktığımda bu kamerayı kullanmayacağım. Şu gece görüşü olan Sionex kamerayı kullanacağım. Bunun gece görüşü çok yüksektir arkadaşlar. Biliyorsunuz bu şu an çektiğim kameralar 400 ile 700 megabit görüntü alır. Bunlar 1200 megabit görüntü alır. Bunlar biliyorsunuz birçok gözün görmediği enerjileri de algılar. Gece görüşü çok yüksek kameralar. Bununla devam edeceğim. Nedeni de şu. Sakın yanlış anlaşılmasın. Bundaki ışık oradaki insanları, yatan insanları rahatsız edecek. Bu direkt gece çekimi yapacağı için rahatsızlık vermeyeceğiz. Orada gece çekimi yapacağız. Şimdi sözü fazla uzatmadan rüzgar da esiyor. Nusaybin, Gırnavaz yani Cin Tepesi'nde dilim döndüğünce hikayesini anlatıp dolaşmaya başlayalım. Videomuz başlıyor arkadaşlar. Evet dostlar. Burayı araştırmaya başladığımda yani Nusaybin, Gırnavaz, Cin Tepesi'ni araştırmaya başladığımda çok değişik bilgilere rastladım arkadaşlar. Şuradaki ayrıntıları da göstermek istiyorum. Şimdi buraları göstereceğim ki bakın yerlerde çok eski testi parçaları var. Burası 1970 ve 1976'lı yıllarda arkeolojik çalışma yapmak için gelen bir grup bir takım sesler duyuyorlar. Eğilip böyle bu seslerin nereden geldiğini anlamak için eğilip böyle geri dinliyorlar. Yerden işte kılıç sesleri, çığlık sesleri, savaş sesleri falan duyuyorlar. Diyorlar ki acaba biz hani kulaklarımız mı yanılttı? Evet, bir tane misafirimiz geldi. Bakalım kimmiş bu? Ne yapıyorsun sen? He? Ne yapıyorsun sen? Nereye gidiyorsun? Ha, konuşuyor bir de benden. Mama vereceğim sana, tamam. Ne yapıyorsun acaba? Evet, misafirimiz geldi. Devam edelim. Şu an belki videoda izleyip buraya ayağıma dal takıldı. Gelenler bilirler. Bu Gırnavaz Tepesi'nin oraya sığındı. Oraya girmeye mi çalışıyor acaba? Oraya yattı. Demek ki yuvası orası. Neyse sözüm böyle dönem dönem şu ışıklarını gördüğünüz yerler arkadaşlar Nusaybin. 1970-1976 yıllarda böyle bazen kafam dağılıyor, kusura bakmayın.
Yanlış söylediğim yerler varsa da lütfen yorumlarda düzeltin. Yaptığım araştırmalarda dilim sürüşebilir. Yanlış bilgileri edinmiş olabilirim. Taşları niye böyle koymuş olabilirler? Bence şuraya araba girmesin diye. Zaten şuradaki yapılara baktığınız zaman şimdi biraz sonra anlatacağım hikayeden de doğruluyor. Dediğim gibi işte 1970'li 76 yıllarda geliyorlar. Sesler geliyor. Bakıyorlar toprağın altından bile çığlık sesleri, savaş sesleri. 76 yılında arkeolojik çalışmalar başlıyor. Ve arkadaşlar burada bu tepenin bir höyük üstünde olduğu ve altında bir çok büyük yeraltı şehri olduğu tespit ediliyor. Ve çıkan kılıçlar, kalkanlar, işte kandiller, ev eşyaları, bu duyulan sesleri de bir nevi doğruluyor. Şimdi bugüne niye Cin Tepesi olarak geldi? İşte neden Nusaybin? Bakın taşlar öyle güzel konulmuş ki bunun altında zaten bir yapı olduğu bu taşlar gösteriyor. Neyse biz şuraya taş düştü. Allah. Sen mi attın taşı bana? Bak. Taşlarla oynuyorsun, taşı sen mi atıyorsun bana? Ha? Bak bana. Sana mama vereceğim, tamam. Bunu neyse videonun sonunda bir şekilde Allah'tan arabanın arkasında mama taşıyorum arkadaşlar. Böyle ıssız yerlerde kedilere, köpeklere veriyorum. Şimdi şu yola çıkalım. Daha sonra şimdi benim aslında burada kafamı karıştıran 76 yılında arkeolojik çalışma yapılıyor. Bir takım bulgular bulunuyor. Büyük bir yeraltı şehri olduğu söyleniyor. Neden oluyor? Şimdi bu 1976'daki çalışmalarda çok enteresan bir şey bulunuyor arkadaşlar. 6000 yıl evvelsine ait Babil tabletleri bulunuyor. Bakın. Babil tabletleri burada kazı çalışmalarında bulunuyor. İşin en enteresan tarafı da şurada başlıyor. Şu ışıkları gördüğünüz her yer arkadaşlar Nusaybin. Şimdi şuradan ileriden Cin Tepesi'ne doğru çıkıyoruz. Gınavaz Tepesi'ne. Bu tabletlerde belli bir takım resimler buluyorlar. Yarı insan yarı hayvana benzeyen bir takım şeyler. Yani cinler. Yapılan araştırmalarda burada binlerce yıl evvel insanlarla ve cinlerin bir arada yaşadığı tespit ediliyor ve günümüze kadar geliniyor. Şimdi Nusaybin, Gırnavaz Tepesi, Cin Tepesi neden bu kadar önemli oluyor? Neden insanlar hastalarını alıp buraya getirip burada yattıkları zaman şifa bulacaklarına inanıyorlar? Burada ilk Müslüman cinlerin, Nusaybin cinlerin olduğu neden hep düşünüldü? Baktığınız zaman, araştırdığınız zaman ben sanırım doğru gidiyorum. Evet, doğru gidiyorum. Şuradan dönüp yukarı doğru tırmanacağım. O yukarı doğru tırmanışta da sıkıntı yaşayacağım. Baktığınız zaman arkadaşlar Cin suresi 72 1'e 3 ve Ahkaf suresi 29-30'da anlatılıyor. Peygamber Efendimiz Medine'ye dönerken çölde Kur'an okuyor. Kur'an'ı duyan bir takım cinler, bunların 3'ünün Harranlı, 4'ünün Nusaybin'in olduğu rivayet ediliyor. Kur'an'ı dinleyip geri dönüp kabilelerine biz bir Kur'an dinledik ve artık bundan sonra ona biat ediyoruz. Sizler de biat edin deyip kabilelerine söylüyorlar. Ve ilk, bu arada arkadaşlar lafım hep kesiliyor, özür dilerim. Bu kedi benim peşimi bırakmıyor. Sana mama vereceğim. Tamam, kaçma. Ve işte ilk Müslüman cin denilen cinlerin, Nusaybin cinlerin olduğu Kur'an-ı Kerim'deki Ahkaf suresi ve Cin surelerinde de anlatılıyor. Tabi bugüne kadar bunlar günümüze kadar geliniyor. Şimdi baktığınız zaman 5. yüzyıldan kaldığı görülen 6000 yıllık Babil tabletleri bulunuyor. Bakın zaten şu yapılara baktığınız zaman burada bir yapı olduğu biliniyor. Şimdi insanlar buraya niye geliyorlar? Hastalarını burada
sabahladıkları zaman, yattıkları zaman buradaki Müslüman cinlerin onları iyileştirdikleri söyleniyor. Şimdi bir de cinlerin burada padişahı Mir Osman'ın ve kız kardeşinin burada yattığı da rivayet ediliyor. Ve burada cin mezarı, yani dünyada ilk belki de 2 tane cin mezarı var arkadaşlar. Bu ne kadar doğru, ne kadar değil bilemiyorum. Ama yıllardır, yüzyıllardır insanlar buralara geliyorlar. Buralarda hastalarını getiriyorlar. Yalnız başına bırakıyorlar. Ve o hastalarının iyileştikleri rivayet ediliyor. Bunu zaten internet ortamında da araştırdığınız zaman, yalnız ben burada kapatayım. Şu yokuşu çıktıktan sonra başlayayım arkadaşlar. Bu kerataya bakıyorum. Bu kerata beni takip ediyor. Bunda başımız dertte. Neyse. Burada kapatayım, devam edeceğiz. Yukarı doğru çıkacağım. Duruma göre bu kameradan kameraya geçebilirim. Çünkü bu çok ışık. Devam ediyoruz. Şu yokuş çıktıktan sonra yarım yamalak anlatmaya devam ediyorum arkadaşlar. Ama muazzam bir enerji var. Buraya mutlaka gelin görün. Videomuz devam ediyor. Arkadaşlar burada insanlar var. Işığı kapatacağım. Gece çekimi yapacağım. İnsanlara rahatsızlık vermemek için. Belli biraz uzaklaştıktan sonra tekrar bu kamerayı açıp görüntüleri almaya devam edeceğiz. Videomuz devam ediyor. Bu kedi de bana bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Tamam, sana mama vereceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi mümkün olduğu kadar şöyle yapayım. Sessiz gideyim. Şimdi öbür kameram da açık. Ama fakat onda ışığı açmadığım için çok kötü görüntü. Buraya mesela bakın, 2 kamerayla çıkmışlar. Şöyle yakınlaşacağım. Ama bir sessiz olacağım. Şimdi mecburen orada kapattım. İşte arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Orada hastalarını getirip, çok rüzgar var, sabaha kadar kaldıklarında buradaki cinlerin onları iyileştirdiklerini düşünerek bu Mardin, Nusaybin, Gırnavas tepesine geliyorlar. Şimdi demin gördünüz. Orada bir Mir Osman'ın, yani ilk cin mezarının mezarın aslında yatıyor. Var. Akıl, zihin bozukluğu olanlar var. Bunların hepsinin tedavi edildiğini söylüyor. Enteresan yaptığım araştırma arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim, bakın. Işıkları görüyorsunuz ya, Nusaybin. Nusaybin'in ortasındaki yüksek bir tepe.
Bunun altında kalın. Şimdi dersi maalesef anlamsız bir şekilde artık çalışıyor. Yarım bırakılmış. Şurada mesela bakın, büyük ihtimalle buraya herhalde kurban kesmek için gelenler var. Dallar da çöl gibi şu kemik parçaları herhalde büyük ihtimalle kurbanlardan, veyahut da şöyle bir şey arkadaşlar. Biliyorsunuz cinlere adak verilir. Cinler de bunların kemikleri ve etleriyle beslenirler. Şimdi burada mesela bakın, şurada bir şey dikkatimi çekti. Zaten buranın bir yeraltı şehri oldu. Bakın şu taşların altında burada bir zamanlar zaten bir yaşam olduğu belli. Şuradakilere daha fazla rahatsız vermeyelim. Böyle bir inanç da var arkadaşlar. Şu taşları şurada görüyorsunuz. Bakın. Şu taşlar. Mesela şunları. Bölge sorduğunda bunları kimileri insanların dizdiği, eğer cinler bunları yıkarlarsa niyetlerin olacağını rivayet ediyor. Kimi çoğunluğa göre de bu taşları cinlerdir diyor. Bunlar aşırı rüzgarda hiçbir şekilde arkadaşlar yıkılmıyor. Ama bunun doğrusu öğrenmedim. Yani bunu insanlar bir adak olarak dikip cinler bunları yıktığı zaman adakları oluyor anlamına mı geliyor? Yoksa bu taşları cinler mi dikiyor? Yani artık yamulmuş rüzgarda. Şöyle bir görüntü var, bakın. Küçük küçük taşlar hep dizilmiş. Birçoğu yıkılmış. Mesela şuralarda baktığınız zaman bak, yokuş aşağı duran bir taş böyle duruyor. Yani dediğim gibi mesela şu ilginç, küçük üst üste, şöyle hatta yan çekeyim, üst üste dizilmiş taşlar yıkılmıyor. Şu an rüzgarın sesini duyuyorsunuzdur arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi şu ileride ışık tuttuğum yerde Mir Osman'ın, yani cin mezarı. Şimdi orada da kafamda şöyle bir çelişki oldu arkadaşlar. Şimdi evet, cinler bizim gibi bir bedene sahipler. Bir ruha sahipler. Bunu biliyorum ama onlar öldükten sonra ruhları bizim gibi hani berzaleme gidiyor mu gitmiyor mu? Onlar bir enerji olarak kalıyorlar diye biliyorum. Bu konuda da kafamda biraz şüphe var. Mesela bakın, şunları göstermek istiyorum. Küçücük küçücük taşlar hep dizilmiş. Enteresan. Bunu mesela yorumlarınızda, burayı bilenler varsa, bu taşları insanlar mı diziyor, cinler mi diziyor? Yol boyunca böyle dizilmiş arkadaşlar. Şöyle yakından da çekeceğim. Taşlar üst üste böyle dizilmiş taşlar var arkadaşlar. Şimdi rivayet, Mir Osman'ın mezarı orada. Cin padişahı, yani buradaki cinlerin padişahı. Hatta buradaki ilk Müslüman Nusaybin cinleri diye bilinen cinlerin de şöyle bir şey var. Şunu da söylemek istiyorum. Şu fenerimi de yakacağım. Şurada not almıştım. Onu da bir okumak istiyorum. Bazen unutuyorum. Kusura bakmayın. Şimdi mesela buradaki ilk Müslüman olan Nusaybin cinlerinin mesela isimleri Hassa, Mesa, okuyayım şuradan. Hassa, Mesa, Şasir, Masir, Serme, El Ahkam yahut El Ahkam. Eller Devanyon. Yani bunlar ilk Müslüman olan cinlerin isimleri olduğu rivayet ediliyor. Üçünün Harranlı, dördünün Nusaybinli olduğu söyleniyor. Burada yaşayan kabilenin de padişahlığının
Mir Osman olduğu söyleniyor. Mir Osman mezarı da orada demin gördünüz. Kız kardeşi olduğu rivayet edilen başka bir cin mezarı da hemen aşağıda. İnsanlar oraya da gidiyorlar. Orada dediğim gibi yorumlarda belirtir. Hani benim orada şöyle kafamda biraz şüphe oldu. Evet, cinler de bizim gibi bedenleri var. Ruhları var. Tamam, biliyoruz. Ama onlar öldükten sonra bizim gibi mesela bedenimiz toprağa girip çürüyor. Ama onlar bir enerji olarak kalıyor diye biliyorum. Tabii bu konuda bir çok büyük ilim sahibi değilim. Bakın böyle gördüğünüz zaman yol boyunca hep böyle taşlar dizilmiş arkadaşlar. Hep. Bakın. Taşlar dizilmiş. Bu tarafta. Yol boyunca. Bunları yorumlarda lütfen belirtin. Yani bunları insanlar mı diziyor, bir adak adayıp cinler yıktığı zaman, yoksa cinler mi diziyor? Yani çok enteresan küçücük taşlar üst üste duruyorlar. Yalnız bizim kedicik nereye gitti ya? Yani Gırnavas Cin Tepesi hastalara şifa verildiği söylenen bu yerde enteresan hikayeler var. Şu yürüdüğümüz yerin altında 5. yüzyıldan kalma yeraltı şehri var. Ama biz kazı çalışmalarını bırakıyoruz. Enteresan. Şimdi şuradan da gelelim arkadaşlar. Mir Osman'ın, yani burada yaşayan kabilenin padişahının kız kardeşi olduğu rivayet edilen, buraya da yine hastalarını getirip bırakıyorlar. Yalnız toz oldu. Bir de benim o kediyi de bulmam lazım. O yavru kedi büyük ihtimalle bulurum. İnsanlar buraya arabalarıyla geliyorlar. Yatıyorlar, kalkıyorlar. Bakın. Burası da Mir Osman'ın kız kardeşi olduğu rivayet eden cin mezarı diye efsaneler. Şurada bir araba var. Neyse, çekmeyin plakasını. Bir bakın. Cin mezarı. Böyle burada kitaplar var. Kur'an okuyorlar, Yasin okuyorlar. Burada yatıyorlar, battaniyeler var. Bunun burada bir cinin yattığı rivayet ediliyor. Gırnavas, yani Cin Tepesi'nde. Tabi zaman içerisinde bu etraftaki tuğlaları falan ölmüşler. Kocaman devasa bir, bunun ne ağacı olduğunu bilmiyorum, özür dilerim. Bu etrafa baktığınız zaman bakın, halılar, battaniyeler, pikeler. Yukarıda gördüğünüz Mir Osman'ın orada yatan insanlar. Ve şu an saat arkadaşlar gece 12. Oralara gelip buralarda yatıyorlar. Ama bir de maalesef madem buraya hastalarınızı getiriyorsunuz, şu çöplerinizi de böyle bırakmasanız, şu pislikleri burada bırakmasanız, şunları güzel toplasanız. Hani medet umuyorsunuz ya cinlerden, inanıyorsunuz. Neden onlara saygı göstermiyorsunuz? Yediklerinizi neden yerlere atıyorsunuz? Pisliğinizi neden bırakıyorsunuz? İşte derler ya arkadaşlar. Bir şey düştü. Çok mu konuştum hocam? Bismillahirrahmanirrahim. Biraz fazla konuştum abi. Bir şey düştü. Bismillahirrahmanirrahim. Ağaçtan bir şey düştü, bir şey kaçırdı. Yani dostlar, şöyle yapacağım. Orada bir şey var. Kedi mi acaba? Ben bir de şimdi öbür kediye de kafayı taktım. Tabii şimdi bu gece görüşü kamerasıyla burayı tek tek tarayacağım arkadaşlar. Oradan da güzel bir görüntü falan yakalarsam, daha bir 2 saat burada duracağım. Yakalarsam güzel görüntüler paylaşacağım. Şöyle yapayım. Şöyle yapacağım. Şu ışığı kısım. Allah Allah.
Devamlı bir şey düşüyor. Bakıyorum meyve mi? Meyve de yok. Ben yine şöyle şurada bir araba var. Hadi ama yukarı çıktılar. Ben şöyle yapayım. Çok ışık olmasın. Evet. Meyve düşüyor, bir şey düşüyor. Şöyle yapacağım. Dostlar. Aha. Şunu şuraya koyayım ben. Arkamı göreyim. Dostlar. Dilim döndüğünce Gırnavas Tepesi'nin, Cin Tepesi'ni sizlere anlatmaya gayret ettim. Efsaneleri anlattım. Dilim sürçmüş olabilir, bazı bilgileri yanlış vermiş olabilirim. Lütfen bağışlayın. Ama dediğim gibi belki Mardin'de yaşayıp burayı bilmeyenler, birçoğunuz bilmeyebilirsiniz ama araştırdığınızda evet, çok yüzyıllardır burada bir Cin Tepesi, Gırnavas Tepesi, Nusaybin'de bir Gırnavas Tepesi olduğu biliniyor ve insanlar buraya ilk Müslüman Nusaybin'in Müslüman cinlerinin tedavi amaçlı hastalarını buraya getiriyorlar. Arkamda bir şey yürüyor. Ben yok, biraz şey yaptım. Neyse, bu haftalık bu kadar. Değişik bir enerjisi var. Ben bir iki saat daha kalacağım. Bir iki saat şu gece görüş kamerasıyla taramalar yapacağım. Dediğim gibi Cin Tepesi işte böyle bir yer arkadaşlar. Biraz evvel yine bir araba geldi. Türkiye'nin her yerinden geliyorlar buraya. Burada cinlerden tedavi umuyorlar. Ama dediğim gibi lütfen geliyorsunuz ama madem buradaki Müslüman cinlerden saygı diyorsunuz, şu etrafı kirletmeyin. Yani şöyle dolaştım, her yer pislik içinde. Yani atlayalım, madem bu kadar 5. yüzyıldan kalma altında yeraltı şey, Babil tabletleri bulunmuş. Bundan ötesi var mı arkadaşlar? Bildiğiniz Babil tabletleri bulunmuş. Neyse. Sürçülisan ettiysek affola. Bu haftalık bu kadar. Değişik yerlere, değişik konulara gitmeye devam edeceğiz. Değişik dosyaları araştırmaya devam edeceğiz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.